Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de sizinle bugün çok güzel bir yelek modeli paylaşacağım. Harika bir bebek yeleği hazırladım size ve birlikte öreceğiz. 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Bakın şöyle, eğer eliniz sıkıysa 4 milimlikte bir tığ kullanabilirsiniz. Ben çok sıkı örmediğim için 3,5 milim bir tığ tercih ettim. Ve şöyle elimde şu ipler var. İhraç fazlası bir ip ama yumuşacık, böyle çok güzel bir ip bu. Ben bununla öreceğim. 2 tane bebek iplerinin hangisinden alırsanız alın, 2 tane alarak benimle birlikte örebilirsiniz. 3,5 milim bir tığ ve 200 gram ip almanız gerekiyor. Ve o zaman hadi ne yapalım? Örmeye başlayalım ve size güzelliğimi anlatmaya başlayayım. Şimdi önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Şöyle. Ve buraya 74 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yumuşak zincirler çekin. Çok gevşek de değil, çok bol da değil. 74 tane zincirimizi çekelim. 74 tane zincirimi çektim. Aslında sayının da önemi yok. Mesela 74, 75, 80 de çekebilirsiniz. Fazlasını kesersiniz. 72 tane trabzan çıkartacağız çünkü buradan geriye. 1, 2, 3. zincirime batarak buraya bir trabzan yaptım. Bakın. Aldım. Böyle tüm zincirim boyunca trabzanlar çıkartacağım. Bu şekilde şu bakın. 72 tane trabzan olana kadar öreceğim. Evet, şöyle bakın. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Şimdi 12 tane trabzanın üzerine birebir batacağız. Şu baştaki zincirde bizim bir sayımız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Burası bizim ilk önümüz. Ve yine buradan başlayacağız. Hemen öndeki trabzana batıp 12 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de omuz için trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Ve yine hemen öndekine batırıp 24 tane trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23. Şu da 24. 24 tane de arka için trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekip şimdi ikinci omuz için 12 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5'te kalmıştık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da bizim ikinci omzumuz, 12 tane. 1, 2 zincir çektim. Şimdi 12 tane de ikinci önümüz için trabzanlar yapalım. 3 tane yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. trabzan zincir tepesi. Ve 12.'yi de buraya yaptım. 12 tane de ikinci ön için hazırladım. 1, bakın. Bütün bölümlerimiz hazır. Önler, kollar ve arka bu şekilde hazır. 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın şimdi burada şu 2 trabzanı kullanacağız. Bu zincir bizim bir trabzanımız. Burada bir tane artırmış olacağım sadece şu zincirle. 2 trabzanlar kullanarak örneğimizi hazırlayacağız. Bakın şimdi birinci trabzanı bıraktım. İkinciye batırdım. İpimi aldım. Buraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Bıraktığım trabzan var ya gerideki. Bu gerideki trabzana döndüm. İpimi aldım, uzattım. Bakın şöyle. Ve hepsini birlikte çektim. İp aldım. Şimdi 2 trabzan yine bakın. 1-2 tane kullanacağız. Birinciyi bıraktım. İkinciye yani buna batırdım. Bir trabzan yaptım. İp aldım. Bıraktığım trabzana yani şu bıraktığıma bakın geriye geldim. İpimi aldım ve çektim. İp aldım. Yine 2 trabzan. Birinciyi bıraktım. İkinciye batırarak bir trabzan yaptım. Şöyle. Geriye döndüm. Bıraktığıma bir trabzan daha yaptım ama toplu çektim. İkinci trabzana batırıp bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Geriye döndüm. Bıraktığım trabzana batırdım. İpimi uzattım ve hepsini birlikte çektim. İkinciye batırdım. İpimi aldım. Geriye döndüm. Hepsini birlikte çektim. Örneğimiz bu kadar basit. Şimdi artırma yerine geldim. Bakın. Artırma yerindeyim. Buraya 2 trabzan 1 2 bir zincir çektim. Bir tane zincir ve yine bakın aynı boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım ve 4 tane artırma yapmış oldum. Bu 3 bölümde de aynı işlemi yapacağız. Bir yerde ne yapıyorsak öbür 3 yerde de aynı işlemi yapalım. Bakın şimdi yine örneğimizi kurarak devam edeceğiz. Birinci trabzanı bıraktım ikinciye. Bir trabzan ipimi aldım geriye. Ve şimdi öbür işarete gideceğim. Bakın yine zincirli yere sadece oralarda işlem yapıyoruz. Böyle
Hiç sıkmadan örüyorum ve yumuşacık bir örgü elde ediyorum. Ve bu. Bakın şimdi. Yine geldim zincirli yere. 2 trabzan. 1, 2. Bir zincir. Tekrar aynı yere 2 trabzan. Gördünüz mü? Burada ne yaptıysam burada da aynı işlemi yaptım. Ve şimdi yine örneklerimi kurarak öbür iki yerde de aynısını yapıp sıramızı tamamlayacağız. Sıranın sonuna gidelim. Çünkü orada da bir işlemimiz var. Sona geldiğimizde bakın yine burada şu zincir tepesine batıp bir trabzan yaptım. Geri döndüm. Buradaki trabzana çektim. Şimdi burada bir tane daha trabzan yapacağız. Bakın alttaki zincirden bir trabzan aldım. Şöyle. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi bu baştakine de sık iğne yaptığımda batıyorum. Bakın böyle. Şimdi bu sıramız sık iğne. Ve sık iğne yaptığımız sırada artışımız yok. Artma yapmayacağız. Şimdi bakın bu iki trabzanın artırma yerine geldiğimde şöyle hepsine bakın burada bir zincir çekmiştim ya. Şimdi artırdığım yerdeyim bakın. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Burada 1 2 zincir çekip yine trabzanlara birebir batarak devam edeceğim. Artış yok. Bakın birebir batalım. Böyle teker teker öbür artış noktasına geleyim. Orada da göstereyim. Sadece zincirle geçiş yapacağız. Bakın artırma noktasındayım. Şimdi ortada bir zincirimiz var. Yanındaki 2 trabzan 1 2 1 2 zincir çekip öbür tarafa geçtim. Sadece örnek yaptığımız yüzde artış yapacağız. Gerisinde yok. Şimdi burayı öbür iki yeri de aynı işlemi yapıp devam edeceğim. Evet, sıra tamam. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi güzelliklerim bakın bu zincirin dibindekine artık hiç batmayacağız. Bu zincirimizin. Örnekler zaten birbirinin üstüne denk gelecek. Bakın. Şimdi buna batmadım. Buna da batmadım. Üçüncüye geldim. Yani bakın bu trabzan. Bu zinciri çektiğimiz için saymadık. 2 taneye geldim. Sonuncuya batırdım. Bakın şöyle. Geriye döndüm. Bıraktığım sık iğneme batırdım. Şura şu şekilde görünecek. Yine 2 tane örneğimi kurarak artış noktama gideceğim. Hemen ilerleyeceğim oraya. Bakın şöyle. Burada şimdi 2 zincir çekmiştik arada. Bunun içine 2 tane trabzan. 1 2 bir zincir çekip yine buraya 2 trabzan. 1 2 gördünüz mü? Alttaki işlemin aynısını yaptım. Şimdi yine örneklerimi birebir yaparak ilerleyeceğim. Bu kadar pratik ve kolay. Bir sıra sık iğne. Sık iğne sırasında artışımız yok. Bir sıra örnek. Örnekli sıramızda artışımız var. Bir daha göstereceğim burayı. Garanti olsun. Ve böyle döne döne öreceğiz ve örgümüzü büyüteceğiz.
Ve bakın geldim yine. Bir zincirin olduğu yerdeyim. İki zincirim pardon şurada. 2 trabzan. 1, 2 trabzan. Bir zincir. Tekrar 2 trabzan. Böyle. Bakın. Şuradan öbür yeleğimize bir bakalım. Bakın şimdi burası bizim örgümüzün düz yüzü. Ne kadar yapmışım örnekli artış yerini. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örnekli yerim olmuş ve 6 sırada artış yapmışım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi biz bunu artışımız 6 sıra olana kadar devam edeceğiz. Bakın 1, ikinciyi yaptık. 4 defa daha yaparak etek kısmına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar bakın robamız hazır. Şöyle göstereyim. Şuradan katladığımızda bakın böyle bir güzelliğimiz oldu. Şimdi kolları bırakacağız. Ön ve arkayı birleştirerek aşağıya doğru ineceğiz. Örnek bölümünü yaptım. Şimdi sık iğne sırasında ayrımı yapacağım. Şimdi artış noktasına kadar ilerleyeceğim. Böyle. Bakın artış noktasındayım. Şimdi buradaki bir zincirin içine 2 sık iğne yapalım. 1 ve 2. Kolumuzu alalım. Öbür artış noktasına gelelim. Bakın kolu tuttum ve bu araya geldim. Ve buradan şimdi bu bir zincirin içine de 1, 2 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi yine sık iğnelerimi örerek öbür koluma gideceğim. Ve onu da bırakacağım. Bakın böyle tam yerinde bir kol ayrımı oldu. Çok rahat ve ferah bir bölüm oldu. İlerleyelim oraya şimdi. Orada da ayrımımızı yapalım. Evet burada da artış noktasındayım bakın. Yine 2 tane sık iğne 1, 2. Tekrar kolumu getirdim. Buradan alacağım. Bakın şimdi yine artma noktasının içine 1, 2. Ve bu kadar. Kolumuzu ayırmış olduk. Şimdi bundan sonra yine örneklerimizi yaparak dümdüz aşağıya doğru ineceğiz. Sıramı tamamlayacağım. Evet sona geldim. 3 zincirimi çektim ve çevirdim. Şu an düz bölüme geçtik. Şöyle istediğiniz tarafta şöyle bir katlayalım şimdi burayı durun. Bakın bura böyle. Şimdi aşağıya doğru öreceğiz. Hemen birinci yeleğimi sayısını söyleyeceğim size. Koltuktan aşağıya kaç örnek yaptığımızı söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane örnek yaparak aşağıya kadar indim. Ve bu boyu gayet güzel oldu bunun. Bakın bu çok tatlı bir yelek zaten. Bu boyu da gayet güzel oldu. Şimdi siz de 12 sıra böyle dümdüz örün. Sonrasında eteklerine ve yanlarına geçelim. Hep aynı şeyi anlatacağım. Uzatmaya hiç gerek yok. Dümdüz öreceğiz. Örneklerimizi grup grup devam edeceğiz. Böyle. Evet bakın yeleğimizi ördüm. Gayet güzel bir boya erişti. Alt tarafına da şöyle bakın göstereyim. Düz yüzüne denk getirecek şekilde 4 sıra sık iğne yaptım. Şunu da biraz kalın yaptım. Bakın. Şöyle biraz kalın yaptım. Bunda bir sıra yani şöyle bir kalıp 2 sıra noksanlı yaptım. İkisine de bakın şöyle hangisi hoşunuza giderse kenarını tığlayınca o şekilde çoğaltabilirsiniz. Bu da böyle olsun dedim. Şimdi burada düz yüzündeyken şimdi şu ön bandını yapacağız. Bakın şurayı komple sık iğneler çıkartarak önüne de böyle burada 2 kalıp yaptım. Bakın 1 2 kalıp sık iğneler yaptım ve düğme deliklerini de göstereceğim burada. Şimdi sona geldiğimizde
her sıradan sık iğne çıkartacağız. Bakın şu sık iğne sırasından birer tane. Böyle. Trabzan sırasından 2 tane. Bakın trabzanların olduğu sıradan 2, sık iğne olan sıradan 1. Trabzan olan sıradan 2, sık iğne olan sıradan 1. Böyle 2 1 yapacağız bakın. Yine de bir bakın, belki siz sıkı yapıyorsunuzdur. O zaman ekleme yapabilirsiniz. Şöyle büzerse, içe doğru yatarsa ona göre ekleme yapın. Ne büzecek ne de bol olacak. Yani biz düzgün bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ve bu şekilde ideal oluyor. Hani bu tığlama şekli iyi. Şimdi sık iğne sırasına 1, trabzan sırasına 2, böyle sona kadar gideceğim. Artık zoru bitirdik. Kolay yerlerdeyiz canlarım. O yüzden hızlı bir şekilde buraları şimdi öreceğim. Evet, sona kadar tığladım. Bakın böyle geldim. Bir zincir çekip geri çevirdim. Ve buradan aşağıya dümdüz ineceğim. Hiçbir şey yapmadan. Bu sık iğnede ikinci sıramız. Sadece birebir batarak aşağıya inelim. Bakın hepsine birebir batıyorum. Sondan bir zincir çektim. Ve şimdi yine yukarıya doğru dümdüz yine birebir batarak sık iğneler yaparak ilerleyeceğim. Yine hiçbir şey yapmayacağız. Dümdüz örelim. Üçüncü sıramız. Böyle sadece sık iğnelerimizi yapalım. Buraya geldim. Bir zincirimi çektim. Bakın yakadayım. Çevirdim. Ve şimdi aşağıya doğru inerken düğme deliklerimizi de yapalım. Bir sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptım. 3 sık iğne yaptım. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. 1, 2 atlayıp üçüncüye batırıp sık iğnemi yaptım. Bu yeterli düğme deliği. Şimdi aşağıya doğru 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sık ya da daha seyrek yapmak isterseniz belirlemeyi yapın. Bakın şimdi 7 sık iğneyi yaptım. 1, 2 zincir çektim. 1, 2, 3 bırak. Üçüncüye bir sık iğne yaptım. Bunu da sayarak 7 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir, 2 zincir, 1, 2 bıraktım. Üçüncüden devam edeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir, 1, 2 bıraktım. Üçüncüye geldim. Ve yine 7. Böyle aşağıya kadar ineceğim. 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir, 1, 2, üçüncüye batırdım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ayarlıya ayarlıya inin güzelliklerim ve istediğiniz gibi düğmelerini dikersiniz. Bir zincirimi çekip örgümü çevirdim. Ve şimdi sık iğnelerime birebir batıp zincire kadar geldim. Bu zincirin içine 2 sık iğne. 1, 2.
Ve şimdi aradaki sık iğnelere batacağız. Artık saymama gerek yok. Zincire kadar yine geleceğim. Ve böyle. Bakın şimdi 2 zincirin içine 2 tane sık iğne. Ve tekrar devam. Sonra gidelim. Bakın böyle gayet güzel oldu. Bir zincir çektim ve aşağıya kadar devam edeceğim. Böyle birebir batarak aşağıya kadar gidelim. Sona geldim ve ipimi kestim. Şöyle bakın. Şimdi bu taraftaki kenarını da aynı şekilde tığlayacağız. Burada düğme deliği yapmayacağız. Ama düz yüzünden başladığım için tığlamaya bakın. Yakadan hemen şuradan tepe noktasından ipimi aldım. Düğüm atmayacağım. Bakın şöyle ipimi aldım. Bir zincir çektim. Ve aynı yere batırıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi trabzan sırasından 2 tane, burada 2 tane trabzan sıram varmış. 2 yaptım. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Sık iğne sıralarımızdan, burada da trabzan var. Şöyle. Sık iğne sırasından 1, trabzandan 2 ve öbür bandımızın genişliğinde burayı da yapıp sonra kenarının süslemesini yapacağız. Ha, isterseniz yapmayabilirsiniz de, yani bundan sonrası tamamen benim eklemelerim. Ben böyle süslemeyi seviyorum. O yüzden ben tığlayacağım. Böyle minik minik tığlamalar yapacağız ki daha da güzel olsun. Evet, şimdi aynı genişlikte burayı da örelim. Yeleğimiz güzelleşmeye devam ediyor. Bakın şöyle bir kenar tığlaması yaptım. Ve 4 bir etrafını döndüm. Şimdi şurada size de göstereceğim. Başka bildiğiniz güzel tığlama varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın sık iğnenin üzerine 3 zincir çekip şu tek teli var ya öndeki. Bakın şurası. Şöyle. Tek telinden alıp bir sık iğne yaptım ucuna, bakın şöyle. Hemen batırdım, bakın. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki tek teline girdim. Aldım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, üçüncüye batırdım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Şuradaki tek telinden öndeki aldım ve yaptım. Böyle bakın şu şekilde duruyor bu. Bir, iki, üç zincir sadece tek telinden. Şöyle bakın. Yakasını da aynı şekilde döndüm. Bir uçtan başladım. Öbür uca kadar hep bu şekilde yaparak ineceğim. 1, 2, 3 zincir tek telinden. Bu kadar kolay. Evet. Başladığınız noktaya gelene kadar böyle tığlayın. Bittiğinde mükemmel bir iş çıkacak ortaya. Evet. Şimdi tığlayalım böyle. Hep bunu yapacağız. 4 bir etrafına. Evet, şöyle bir bakalım, bakın. Her tarafı aynı şekilde tığlandı. Gördünüz mü? Çok tatlı oldu teyzeleri bu. Şimdi kollarını farklı tığladım. Hemen şimdi koluna geçeceğim. Bakın şuradan ipimi buraya bağlayacağım. Şöyle buraya sıkı bir şekilde bakın tutturdum.
Şimdi burada bir trabzan, bir de bu aradaki boşluğu var. Bakın ikinci trabzan şöyle. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tepe noktasına şu şekilde bağladım. Bir trabzan yaptım. Bakın. 1 2 3 tepe noktasına batırdım, ipimi aldım, içinden geçirdim. Tekrar bir trabzan yaptım. 1 2 3 tepe noktasına batırdım, ipimi içinden geçirdim. 4 tane aynı yere yaptım. Böyle bakın. 1 2 3 oldu. Bu da dördüncü tepe noktasından zincirim içinden geçirdim. 1 2 üçüncüye sık iğne ile bağladım. Tekrar ip aldım. 1 2 üçüncüye bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tepe noktasına batırıp ipimi içinden geçirdim. Aynı yere bir tane daha trabzan. 1 2 3 zincir tepe noktasına batırdım. İpimi içinden geçirdim. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın 4 tane yapacağız aynı yere. Tepe noktasından ipimi içimden geçirdim. Ve bu da sonuncu 4 tane. 1 2 3 dördüncü, bakın bu. Tepe noktasından geçirdim. Şöyle 4 tane oldu. 1 2 üçüncüye bir sık iğne ile bağladım. Yeniden 1 2 üçüncüye bir trabzan. Ve böyle bitiş noktasına kadar geldim. Kolunu da bu şekilde yaptım. Hırka yapmak isterseniz de zaten örneğin devamından ilerleyerek hırkasını da bunun yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 3. Aynen kolları hırka yaptığınızda devam ettirerek güzel de bir hırka elde edebilirsiniz. Şöyle bakın, kenar oyasını gördünüz mü? Çok şık oldu ve güzel yakıştı. Ve hatta şöyle yapayım artık. Bakın, bu da bitmiş hali örgümüzün. Şöyle çok güzel bir yelek elde ettik. Bu da bu. Şöyle göstereyim. Şahane bir iş çıktı. Gerçekten mükemmel oldu. Ve benimle birlikte siz de ördüyseniz göreceksiniz ki yaptığımız iş çok çok değerli bir iş oldu. Şuralarına da düğme dikip isterseniz bağcık da takabilirsiniz. Yani tamamen şekillendirip süsleyebilirsiniz. Ben temeli anlattım. Dekoru size bıraktım. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte örmüşsünüzdür. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.